Özel Harekat Başkanlığı Eğitim Köyü'nde mesai neredeyse hiç bitmiyor. Tüm personel sürekli eğitimde. Burada gördüğünüz alanların hepsinin farklı bir anlamı, farklı bir eğitim noktası var. Şimdi yine bu noktada önemli bir alana gideceğiz. Bomba eğitim sahasına geçiyoruz. Eğitim köyü gerçekten çok donanımlı, özellikle arazide ya da operasyonlarda karşılaşılan binalara ya da çevreye göre yapılmış. Bakın yine ayrı bir sokaktayız. Burası da ayrı eğitim noktası. Dediğimiz gibi bomba eğitimini göstereceğiz. Ev içine özellikle tuzaklanan EYP'leri anlatmaya çalışacağız. Şimdi o eğitim sahasına gelmiş durumdayız. Bu binada EYP'lerin, el yapım patlayıcıların tuzaklanma şekillerine göre birebir gerçeğiyle burada yapılıyor. Yine bize yardımcı olacak bomba uzmanı arkadaşımız var. Merhabalar. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Özellikle terör örgütlerinin neredeyse tümünün son dönemlerde çatışmadan ziyade EYP'leri öne çıkardığını görüyoruz. İşte yola tuzaklıyorlar, binaları tuzaklıyorlar, evleri tuzaklıyorlar. Bu noktadan baktığımızda bu eğitimin önemi oldukça büyük galiba. Kesinlikle bu eğitimin önemi çok büyük. Özel Harekat Başkanlığı tahrip kısmında çalışıyorum zaten. Burada asıl vermeye çalıştığımız arkadaşlara eğitim noktası, uygulama noktasında neler yapabiliriz, nelerle karşılaşabiliriz, neler görebiliriz, bizim için risk boyutları nelerdir, bunları nasıl değerlendiririz? Bunların eğitimlerini uygulamalı bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Başarılı sonuçlar da almaya başladık. Umarım daha çok geliştireceğiz. Zaten birlikte de göreceğiz biraz sonra. Tuzaklamalar birebir sahada karşılaşılan deneyimlere göre buraya aktarılıyor galiba. Kesinlikle örgüt mensuplarının kullanmış olduğu tuzaklamaların aslında birebir aynısını uygulamaya çalışıyoruz. Ki bir farkındalık eğitimi olsun. Yani burada gerek yurt içi gerek yurt dışı görevlerine giden arkadaşlarımız için bir farkındalık eğitimi verip gittikleri yerlerde nelerle karşılaştıklarında nasıl müdahale etmeleri gerektiği ya da müdahale etmemeleri gerektiği noktasında yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Bakalım isterseniz de beraber. Tabii ki ama öncelikle güvenlik diyoruz. Gözlük takabilirsek. Evet, teşekkürler. Şu anda içeride patlayıcı olmasa da tuzaklanmış ufak ses çıkartan patlayıcılar var. Güvenlik amaçlı biz de gözlüğümüzü taktık. Şimdi o deneyimi sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, şu anda binaya girdik. Burası tamamen tuzaklanmış bombalarla dolu. Evet, tuzaklanmış bombalarla dolu. Eğitim amaçlı yalnız bu. Herhangi bir zarar görmeyeceğiz. Ama arkadaşlarımız geldikleri zaman da gerçek bombaya karşı nasıl bir duyarlılıkları olacak, nasıl bir farkındalıkları olacak, onları göstermek adına. Şimdi ben size de söylemeyeceğim. Kendiniz görebilecek misiniz bakalım? Deneyelim. Evet, görebilecek miyiz? Biz de deneyelim. O eğitim sahasındayız şu anda. Dediğimiz gibi özel harekat personelleri işte bu alanda o tuzaklanmış bomba. Bismillah dedik, daha ilk seferde patlattık. Bu nereden patladı peki? Burada hem misina sistemimiz hem basma düzenimiz vardı. Yani aslında bu şu anlama geliyor. Bir tanesini fark ederseniz de paralel bağlantıyla yapılmış ikinci bir sistem. Yani hiçbir şekilde kaçışınızın olmadığı bir sistem diyebiliriz. Evet. Biz de fark etmedik gerçekten şu anda. Çünkü daha hani direkt kapının girişinde ummuyordum açıkçası. Aynen, kesinlikle. Örgüt mensuplarının çok kullandığı sistemlerden bir tanesi. Zaten burada birebir aslında biz onları göstermeye çalışıyoruz arkadaşlara. Devam ediyorum o zaman içeri doğru. Evet, normal bir ev görüntüsünde burası. Gördüğünüz gibi halı, çekyat, yine banyosu, tuvaleti var, yatak odası var, oturma odası var. Evet. Ve burada yine yine ne yaptım? Yine ne yaptınız? Yine aslında benzer bir sistem ama burada da bir switch sistemi var. Bastığınız zaman da sadece switch harekete geçmiş oluyor. Harekete geçtiğiyle birlikte zaten patlaması gerçekleşmiş oluyor. Evet, gerçekten şunu söyleyebilirim. Hani söylendiği halde dikkat etmeye çalışıyorum ama gerçekten fark etmek mümkün değil. Dikkat edildiği halde mümkün değil. Şu anda hani burada tel de yok, bir şey de yok ama gördüğünüz gibi maalesef bu patlamalar gerçekleşiyor. İşte bunların amacı, bunların burada yapılmasının amacı da sahadaki özel harekat personelimizin şehit olmaması, bu tuzaklara düşmemesi, farkındalık olması için sürekli bu alanlarda eğitimlerini
tekrarlıyorlar. Şu anda da bir oturma odası gibi bir alandayız. Burada da yine kutsal değerlerimiz noktasında çok fazla bunun savaşını verdik biliyorsunuz. Bayraktır, Kur'an-ı Kerim'dir. Hain örgüt mensuplarının çok kullanmış olduğu aslında bir sistem bu. Yine kapak açabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim görüntüsünde olan bir kitabı. evet, buna ben direkt tanıklık etmiş biri olarak söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim gibi böyle özellikle hem Afrin'de hem de Sur bölgesindeki operasyonlarda bunların kullanıldığını biliyorum. Yani bu noktada işte yerde gördüğü Kur'an'ı polisimiz ya da askerimiz alıp biliyorsunuz hemen öperek yüksek bir yere kaldırmak istiyor. Ama onu da açtığınızda gördüğünüz gibi içinde bir düzenek var. Evet. Ve bu da bir patlamaya neden oluyor. Bu da yine burada tecrübe edilmesi adına kullanılmış. Kesinlikle öyle. Patlayıcı yerleştirmedik biz şu an. Sadece bir buzzer dediğimiz bir ses sistemi yerleştirmiş olduk. Yani kapağı hiçbir şekilde aslında girdiğiniz zaman da hiçbir hareketli olan parçaya müdahale etmemek gerektiğini anlatmaya çalıştık. Neden? Orada kalması gerekiyorsa orada kalacak. Yani müdahale etmeyeceğiz. Aslında bunun eğitimini vermek en önemli şeyimiz, bizim özelliğimiz. Evet, başka mesela yoruldunuz, oturmak istiyorsunuz ya da uyumak istiyorsunuz. Diğer odalara da geçelim. Yani o kadar farklı yöntem ve yer kullanıyorlar ki bu noktada ben mesela yine Afrin hattında dolaptaki tencerenin içine tuzaklandığını gördüm. Yani ciddi anlamda bu noktada farklı yöntemler deniyor terör örgütleri ve işte o yöntemlere de binaen burada birebir o karşılaşılan EYP'lerin tuzaklamaları yapılmış durumda. Onlar burada anlatılıyor personele. Peki burada neler var? Burada aslında yine önce siz patlatın isterseniz ya da bir Nasıl deneyin. patlatacağız? Bu sefer görmedim ben hala. Aynen, hiçbir şey görmediniz. Ben de görmedim. Evet. Kapıya ne yapmamız lazım normalde? İşiniz bitti. Odadan çıkacaksınız. Kapatmamız lazım. Kesinlikle. Odaya çıktık. Mesela geldik. Burada kapıyı kapatıyorsunuz. Hemen herhalde kapının arkasına tuzaklanmış Aynen. bir Yine sistem var burada kapının da. arkasındaki sistemde basma düzeninin tam tersi olan baskıdan kurtulma dediğimiz bir sistem. Yani hareketli herhangi bir parçanın üzerine yine patlayıcınızı koyuyorsunuz. Kaldırdığınız zaman da ya da elinize aldığınız zaman da patlama gerçekleşmiş oluyor. Kapı da bunlardan bir örneği. Yani bu hayal dünyasında ne değerlendirebilirseniz o kadar arttırabilirsiniz her şeyi. Evet, şimdi buradaki düzeneyi de gördük. Başka diğer odaları da geçelim. Onlarda nasıl bir düzenek var? Onlara bakalım. Mesela, burada bir oda var. Kapalı bir kapımız var. Normal şartlarda kapalı kapıya ne yapmamız lazım? Zil yoksa. Açmamız lazım. Yani, Ya da önce içeride biri var mı yok mu tabii, mantığıyla. operasyon varsa eğer direkt Tabii, sert bir şekilde girmeniz vurulup lazım. girilmesi gerekiyor. Aynen, kesinlikle. Sert bir şekilde kapıya vurabilirsiniz. Çok sert olmasın. Mesela diyelim şu an biz de bir operasyondayız ve kapıyı açacağız. Hemen patladı. Aynen. Darbeye karşı burada da darbe hassasiyetini biraz arttırdık aslında biz. Çok hassas olmasını istemedik. Bu şekillenebiliyor. Yani istediğiniz ölçüde değerlendirebiliyorsunuz. Yani girilen her ortamda gördüğünüz gibi yerde, kapının arkasında, yatağın altında, işte kitabın içinde her yere bu tuzaklamalar yapılıyor. Dediğimiz gibi TVNet ekibi olarak Ankara Gölbaşı'nda Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın eğitim alanındayız. Eğitim köyünde bomba eğitim evi burası da. Özellikle son dönemlerde terör örgütlerinin kullandığı el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış patlayıcıları nasıl özel harekat personeline eğitimlerle anlatıldığını sizlere aktarmaya çalıştık.